Merhaba arkadaşlar. PMP sınav deneyimleri gelmeye devam ediyor. Bu videoda da Uğur İnal Bey'in paylaştığı deneyimleri, tecrübeleri seslendireceğim. Merhaba, sizlerle PMP sınav yolculuğumu paylaşmak istiyorum. PMP ve PMI-ACP sınav başvurularını Ocak ayında yaptım ve aynı ay içinde her iki sınav başvurum da onaylandı. Şubat başında evden gözetmen ortamında PMI-ACP sınavına girdim ve sınavı ilk seferinde geçtim. Şubat ayında da 30 Mayıs için View İstanbul Sınav Merkezi'nde Türkçe PMP sınav rezervasyonu yaptım. Online PMP hazırlık eğitiminin yanı sıra Mart ayında PMBOK 6 Türkçe kitabını ve Head First Türkçe kitaplarını satın aldım. Nisan ayının ilk haftasından itibaren sınava hazırlanmaya başladım. Önce PMBOK 6 Türkçe kitabını 2 sefer baştan sona okudum. İlk seferinde ağır dilinden dolayı oldukça sıkıldığımı ve uyukladığımı itiraf etmeliyim. Ardından Head First Türkçe kitabını bir kez okudum. Bu kitaptaki tüm pratikleri ve uygulama sorularını çözdüm. 200 soruluk final sınavını PMP sınavından bir hafta önce çözdüm. Bunun ardından internetten bulduğum ücretsiz hemen hemen tüm PMP deneme testlerini çözmeye başladım. Her gün en az 50 soru çözdüğünü söylemiş Uğur Bey. Sınava Türkçe gireceğimden dolayı İngilizce hiçbir kaynak ve deneme sınavına bakmadım. İngilizce deneme sınavlarını da Chrome üzerinden açıp otomatik Google Translate özelliğiyle Türkçe'ye çevirdim. Bozuk Türkçe de olsa güzel, pratik oldu. Hata yaptığım soruları PMBOK 6 kitabını referans alarak neden yanlış yaptığımı pekiştirdim. Bu arada PMBOK 6 Türkçe Kılavuz kitabını sınavdan bir hafta önceye kadar en az 2 sefer daha baştan sona okudum. İkinci seferden itibaren dili çok sade ve içeriğini okuması inanılmaz keyifli geliyordu. Nedense Head First kitabına ısınamadım. Çok şekilli anlatımı olması belki dikkatimi dağıttı. Bu kitaba odaklanamadım. PMBOK'a odaklandığım gibi. Bu yüzden Head First Türkçe kitabını sadece bir sefer okudum ve tüm sınav hazırlık süreci boyunca hep PMBOK üzerinden çalıştım. Bu arada Nisan ortasında korona yüzünden PMP sınavının online olduğu ilan edildi. Bu güzel fırsat oldu benim için çünkü Antalya'dan İstanbul'a sınav için gelmem gerekiyordu. Hem korona riski, hem uçak bilet masrafı, hem de git gel eziyeti gözüm korkutuyordu. Bu fırsat kaçmaz diye hemen 30 Mayıs'a rezerve ettiğim PMP sınavını 20 Mayıs'ta online gözetmen Proctor evden olacak şekilde değiştirdim. 20 Mayıs'taki PMP sınavına girmeden bir hafta önce Gökhan Bey'den gelen toplam 600 soruluk 3 testi çözdüm. Soru setlerinin açıklamasında bu 600 soruluk 3 testin her birinden en az 85 üzeri alanların %90 küsürlük kısmı PMP sınavını ilk seferde geçti diyordu. Bu 600 soru aslında sınavda kaderimi değiştirdi. Aşağıda açıklayacağım nedenini. Sonuçta 20 Mayıs sınav tarihi geldi çattı. PMP sınavını saat 12'ye almıştım. Geç kahvaltı yaptım. Saat 11.20'de sınava gireceğim evimin salonuna geçtim ve şirket bilgisayarından VPN bağlantısını kapatarak View sistemine bağlandım. Ancak check-in esnasında cep telefonuma gelen linkten sınav ortamı fotoğraflarını çekerken bilgisayardaki check-in ekranı her seferinde internet bağlantınız koptuğu için View check-in işlemleri durdurdu moduna geçiyordu. 5 sefer denememin hepsinde aynı sorunla karşılaşınca bunun şirket bilgisayarındaki güvenlik önlemlerinden olabileceğine kanaat getirdim. VPN bağlantısını kapatmama rağmen böyle oldu. Bu arada sınava 10 dakika kalmıştı. İnanılmaz stres olmuştum. Birden aklıma oğlumun laptopu geldi. Hemen onu getirdim ve sınavın başlamasına birkaç dakika kala check-in işlemlerini tamamlayıp sınava başlayabildim. Sınavın 90. sorusuna geçerken o ana kadarki soruları gözden geçirme ekranı belirdi ve gözden geçirmeyi tamamlayınca 10 dakika ara isteyip istemediğimi sordu. 10 dakika molayı aldım.
sınav süresi mola esnasında duruyor. Molanın 8. dakikasında bilgisayarın başına geçip sınava devam ettim. PMI ACP sınavına göre PMP sınavı daha kolay geldi. PMI ACP sınav soruları ve cevapları uzundu. Ayrıca sınav süresi ucu ucuna yetmişti. PMP sınavı 4 saat olmasına rağmen 2,5 saat dolmadan sınavı bitirdim. Ve tebrikler, sınavı geçtiğiniz ekranını görünce dünyalar benim oldu. Tüm domainlerden above target, hedefin üstünde ile geçtim. Gerçek PMP sınavında Gökçen Bey'in soru setinin oldukça faydasını gördüm. Birincisi, o soru setlerinden sırasıyla 85, 87, 84 alınca gerçek sınava psikolojik olarak oldukça rahat girdim. PMI ACP sınavında gergindim. İkincisi, Gökçen Bey'in 600 deneme sorusu gerçek PMP sınav sorularının mantığı ile inanılmaz derecede örtüşüktü. Sınava girmeden önce belki 1500 civarında deneme sorusu çözdüm farklı kaynaklardan. Ancak hiçbirinde gerçek PMP sınav soruları ile mantıksal benzerlik görmediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Özetle evden PMP sınavına girecek olanlara tavsiye ederim. 1. Şirket bilgisayarıyla girecekseniz benim check-in esnasında karşılaştığım aksiliğe karşılık mutlaka yedek bir bilgisayar bulundurun. 2. En az 30 dakika önce online check-in işlemlerine başlayın. Her şey yolunda gitse bile işlem 15 dakika civarı sürmekte. 3. Sınava girdiğiniz odaya dışarıdan birisinin girmeyeceğinden emin olun. Aksi takdirde sınav iptal oluyor. 4. Sınav ortamında kağıt, kalem bulunduramıyorsunuz. Ancak ekranın üstündeki menüde whiteboard yazan bir düğme var. Onu açınca mouse ile kabaca yazı yazabiliyorsunuz. Ben sınavda hiç ihtiyaç duymadım. 5. 90. soruya geldiğinizde 10 dakika aranız oluyor. İlk 89 soruyu gözden geçirme şansınız mola öncesinde var. Bu arada mola süresi 240 dakikalık sınav süresine dahil değil. 6. PMI ACP sınavına girdiğimde Hintli bir gözetmen görevli beni sınav esnasında elim yüzüme her gittiğinde devamlı uyarmıştı. Ve bu sınav konsantrasyonumu oldukça düşürmüştü. Şanslıyım ki PMP sınavında bu şekilde karışan birisi yoktu. Sınavınızda benim PMI ACP'deki gibi birisiyle karşılaşabilirsiniz. Bu konsantrasyon bozucu duruma hazırlıklı olun. 7. Sınav sonunda sınav sonucunu alınca View Browser uygulaması takılı kalıyor. 10 dakika bekledikten sonra Escape tuşuna bastım ve kapatırsanız uygulama bilgileri kaybolur mesajı gelmesine rağmen uygulamayı zorla kapat seçeneğini tıkladım. Bir şey olmadı. Ekranda View Survey çıktı. Yaptım ve sonrasında uygulama kapandı. View sistemden ihtiyaç için bakınca sınavın tamamlandığını gördüm ve sınav puan raporum hesaplarım altında yer alıyordu. 8. Sınava giren birisi olarak en önemli tavsiyem PMBOK 6 kılavuzunu çok ama çok iyi öğrenin. İnanın ikinci kez okumanızda dili sade gelecek. Başka kaynakların pek gerekli olmadığını düşünüyorum şu anda. 9. Bol bol deneme testi yapın. Yanlışlarınızı mutlaka PMBOK üzerinden kontrol edin ve doğru cevabı oradan teyit edin. 10. Mutlaka Gökçen Bey'in 600 soruluk 3 deneme setini tedarik edin. Sınava girmeden önce hazır olduğunuzu hissettiğinizde 200 soruluk 3 testi çözün. Size oldukça faydası olacaktır. Saygılarımla Uğur İnal. Uğur Bey'e paylaştıklarından dolayı bundan sonra PMP sınavına girecek adaylar adına ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Ve kendisine bundan sonraki iş hayatında başarılar diliyorum. Kendisi paylaştığı yazıda sağ olsun hep benim adımı kullanmış. Gökçen Bey'in 600 soruluk sınavı diye ifade etmiş ama aslında bu sorular İstanbul Kurumsal Gelişim eğitmenlerince kullanılıyor. Yani bu PMP hazırlık eğitimini benim haricimde diğer eğitmen arkadaşlarımızdan alsanız da aynı soru setlerine ulaşırsınız. Ben de bu çerçevede İstanbul Kurumsal Gelişime olan güveninden dolayı kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalınız.